Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Sizinle inşaat videolarına geçmeden önce sohbet etmek istedik. Bildiğiniz üzere yaşam tarzımızı değiştirmek üzerine bir yolculuğa başladık. Daha böyle sakin bir hayata geçtiğimiz, bulunduğumuz alanda kendi gıdamızı ürettiğimiz, yani sağlıklı gıdaya eriştiğimiz, doğayla daha iç içe bir bağ kurabildiğimiz, bunun yanı sıra da sade yaşamı aslında hedefleyen bir yolculuğumuz var. Bu yolculuk süresince edindiğimiz, araştırdığımız ya da eğitimini aldığımız, danışmanlıklardan edindiğimiz tüm bilgileri burada paylaşmak adına bu kanalı da kurmuş olduk aslında. Bildiğiniz üzere bundan önceki videolarda da siz de hissetmişsinizdir. Ağırlıklı olarak bilgi içerikli, yani yeşil bina olsun, işte sıfır enerji bina olsun, pasif ev olsun, bu tarz bilgilerin bizim böyle haftalarca araştırıp daha sonra ulaştığımız bilgileri size daha böyle yoğunlaştırılmış, sıkıştırılmış bir şekilde size vermeye çalıştık. Bunlar sizin zamanınızı almasın ya da siz bu tarz konularla ilgileniyorsanız size bir bakış açısı katsın önden diye bu bilgileri sizle paylaşmaya başladık aslında. İlk mıntıkamız olan 0. mıntıka bizim inşaat alanımız, yani evimizdi. Burada da çok fazla aslında detaylı şeyler paylaşmak istemiyorduk. Yani diyorduk ki biz de yine öğrendiğimiz şeyleri böyle yoğunlaştırarak bir iki videoyla paylaşalım. Bunun yeterli olabileceğini öngörüyorduk. Ancak gördük ki inşaat konusunda oldukça fazla detay var ve bu süreç de bizim tahmin ettiğimizden daha aslında zor ve çok da verimli geçmedi açıkçası. O yüzden sizinle daha detaylı videolar paylaşmaya çalışacağız ama başlangıçta böyle bir amacımız olmadığı için elimizde çok fazla, yani olan şeylerle aslında tüm durumu anlatmaya çalışıyor olacağız burada sizin için. Şimdi bu inşaat videolarını neden detaylı bir şekilde sizinle paylaşmaya karar verdiğimizi biraz size açıklamak istiyoruz. Biz projeye başladığımızda mimarımızla bir tasarım yapacağımızı ve bu konuyu bir müteahhite devredeceğimizi ve sonra da taşınma için gün sayacağımızı beklemiştik açıkçası. Ama süreç hiç de böyle olmadı. Şimdi birincisi pasif evden dolayı zaten hiçbir müteahhit projenin müteahhitlik kısmını üstlenmek istemedi. Dolayısıyla bu projenin geçici müteahhit olarak sorumlusu biz olduk. Şimdi bu işin daha böyle zor tarafı gibi hissetmiştik ama inşaat başlayınca bu kademeli olarak daha da zorlaşmaya başladı. Müteahhitlikten şantiye şefliğine alta doğru bir terfi gerçekleşti aslında. Çünkü sahada planlama yapmak, uygulamaları takip etmek, bu uygulamaların birbirleriyle olan ilişkilerini kontrol etmek işi de bize kaldı. Dolayısıyla sahada uygulamanın olduğu her gün neredeyse biz buradaydık. Bazı günler sahaya 2 kere, 3 kere gelip gitme durumlarımız oldu. Dolayısıyla şöyle bir eksiklik hissediyoruz. Bu videoları da o yüzden sizinle paylaşmak istedik. Şimdi ülkemizde nitelikli bir yapı zaten yaptırmak o kadar kolay değil. Hatta bununla ilgili bir önceki videomuzda baktıysanız orada 6M kuralından kısaca bahsetmiştik. Yani iyi bir yapı yapabilmeniz için yapmanız gereken 6 önemli başlıktan bahsediyor bu 6M kuralı. Şimdi biz buna yeni bir tane madde eklemek istiyoruz. Bir başlık eklemek istiyoruz. O da bilgi konusu. Şimdi bunu şöyle düşünün. Evet, siz iyi bir malzeme bulabilirsiniz, iyi bir ekipman bulabilirsiniz ve bunları iyi bir şekilde yönetebilirsiniz ama bunlar bilgi olmadan maalesef olmuyor. Çünkü iyi malzemenin neye göre iyi olduğunu, uygulamanın neye göre iyi olduğunu ya da bunların arasında bir yönetim yapacaksa, bir planlama yapılacaksa neye göre planlama yapmanız gerektiğini önceden biliyor, deneyimlemiş olmanız gerekiyor. Eğer sizin böyle bir deneyiminiz yoksa maalesef bu uygulamalar arasındaki ilişkileri bile düzgün kuramıyorsunuz. Şöyle basit bir örnek vereyim. Mesela şap konusunda uygulama yaptırırken aslında parkenin döşenmesinde size sıkıntı yaşayacak yerleri düşünüyor olmanız ve buna göre önlem alıyor olmanız lazım. Genelde şapa gelen ustaların parkeciyle herhangi bir şekilde yolu kesişmediyse onun için nelerin önemli olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla siz şapa atıyorsunuz, her şey güzel gibi gözüküyor ama parkeci geldiğinde burası olmamış, şurası olmamış gibi böyle bir sürü sorunla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla uygulamalar arasındaki bu ilişkiyi kurabilmeniz için süreci çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada da şöyle bir eksiklik var aslında. Şimdi internette baktığınız zaman her konuyla ilgili böyle videoların olduğunu görüyorsunuz. İşte su izolasyonu nasıl yapılır, bununla ilgili video var. Ya da örnek veriyorum, sıva nasıl yapılır, bununla ilgili videolar var. Hatta buralarda dikkat etmeniz gereken şeyleri de sizin için özetleyen videolar var. Ama projenin başından sonuna kadar bu tüm süreci size yaşatmadıkları için siz bu uygulamalar arasında bağ kuramıyorsunuz. Dolayısıyla süreci planlamak, daha verimli hale getirebilmek için biz bunun önemli olduğunu hissettik.
O yüzden de kendi projemiz üzerinden uygulamaları en başından en sonuna kadar adım adım size anlatmaya çalışacağız. Böylece siz bizim video serisini izledikten sonra eğer böyle bir inşaat yapacaksanız, hele hele bu inşaatta kendi müteahhitliğiniz, bizim gibi kendi şantiye şefliğinizi üstleneceksiniz, bu videolar sizin için çok yol gösterici olacak. Bundan adım gibi eminim. Çünkü videolar şöyle olmayacak. Biz sahaya geldik, bugün şu yapılıyor gibi böyle daha vlog tarzında videolar olmayacak. Yine bir önceki videolar gibi biz öğrendiğimiz bütün araştırma ile ilgili bilgileri bir süzgeçten geçip sizin için özetliyor olacağız. Yine sahada yaptığımız hataları size gösteriyor olacağız. Yine bizim öngöremediğimiz ama sonradan karşımıza çıkan bu sorunları nasıl çözdüğümüzü, bunlarla ilgili nasıl çözümler ürettiğimizi gösteriyor olacağız. Yine mesela kendi projemizi planlarken de eksikliğini hissettiğimiz bir durum vardı. O da maliyet konusu. Özellikle bizim gibi birazcık daha böyle kendinize özel ve maliyet açısından sizi zorlayacak bir proje yapıyorsanız, bir de çok paranız yoksa, bu maliyet konusu belli bir süre sonra bayağı can sıkıcı hale geliyor. Özellikle son 2 yıldaki bu fiyat dalgalanmasından dolayı da biz çok sorun yaşadık. Bunun sebebi de şu: sizin öngörmeniz mümkün olmuyor. Yani işte inşaata başlarken herkesle konuşuyorsunuz, internetten bilgi alıyorsunuz vesaire. Bir metrekare fiyatı çıkıyor mesela, örnek veriyorum. Diyorlar ki metrekaresini 500 dolara, 750 dolara halledebilirsiniz. Siz inşaatta bir başlıyorsunuz, hiç öngörmediğiniz bir sürü masraflar çıkmaya başlıyor. Şimdi bu masrafların neden çıktığını biz çok iyi anladık. Sizin şantiyenizin konumu, arazinin durumu, yapmak istediğiniz yapı gibi şeyler bunları çok etkiliyor. Dolayısıyla insanlar bunları böyle yüzeysel olarak sizinle paylaştığı için bu bilgiler oturmuyor. Biz kendi projemiz üzerinden olabildiğince bunları detaylı bir şekilde sizinle paylaşmaya çalışacağız. Dolayısıyla siz kendi inşaatınızda işte taş duvarınız yoksa ya da varsa ya da oraya bir vinç çıkarmak çok zorsa nasıl bir maliyet, vince gerek yoksa nasıl bir maliyet olacak gibi kıyaslamaları yapabiliyor olacaksınız. Bir de mesela bu bütçe yönetme ile ilgili şöyle bir sorun da var. Şimdi başlarda elinizde para çok oluyor ve bazı kararları çok rahat almaya başlıyorsunuz. Ama projenin sonuna doğru niteliksel anlamda parayı daha iyi harcayacağınız yerlere bütçeniz azalmış oluyor ve oralarda taviz vermeye başlıyorsunuz. İşte bu taviz konusunu da planlayabilmek için başında bazı çok da önemli olmayan konularda taviz vermek daha değerli olabiliyor. Bunları kaçırmak istemiyorsanız işte bu video serisini sizin için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani biz burada şunu hedefledik. Biz böyle bir inşaata başlamadan önce nasıl bir video görmek isterdik, nasıl bir seri görmek isterdik, size onu aktarmaya çalışacağız. Umarım sizin için de faydalı olur. Yine bir önceki bu inşaatın fragmanı niteliğinde yapı fuarında yaptığımız sunumda gördüğünüz üzere bizim inşaatımız hemen hemen de %80'i tamamlanmış durumda. Bunun şöyle bir artısı olacak sizin için de. Şimdi biz süreci tamamladığımız için bir uygulamayı gösterirken o uygulamanın 5 adım sonraki uygulamayla nasıl bir etkileşime girdiği ile ilgili de deneyim var. Dolayısıyla o uygulamayı anlatırken şöyle şeyler söyleyeceğiz size. Bakın bu şu aşamada size şöyle sorunlar çıkaracak. O yüzden bunları yapmayın. Ya da şu önlem alırsanız 5 adım sonra çok rahat edeceksiniz gibi bilgiler de geliyor olacak. Onun da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşaat konusunda herhangi bir profesyonelliğimiz yok. Burada sizinle paylaşmış olduğumuz şeylerin %100 doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak bu konularla ilgili danışmanlıklar, eğitimler, yine ara ara yoğun araştırmalar sonucunda edindiğimiz tüm deneyimlerden oluşan çıktıların sonucunda aslında uygulamaları yaptık. Dolayısıyla biz yaptığımız şeylerden aslında eminiz ve bizce doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu demek değil ki bizim yaptığımız şeyler sizin için doğru. Siz yine kendi süzgecinizden bizim anlattığımız şeyleri değerlendirebilirsiniz. Yine bu süreç boyunca biz oldukça ara yerlerde de danışmanlıklar ve az önce söylediğim gibi eğitimler aldık. Bunların bütçelerini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Burada siz de fark etmişsinizdir, çivi çakmadan oldukça fazla aslında bir harcama yapmış bulunuyoruz. 21 bin dolara yakın bir aslında bütçe harcamış olduk. Burada şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Biz neden bu fiyatları dolar üzerinden paylaşıyoruz? Gönül isterdi ki TL üzerinden, yani kendi para birimimiz üzerinden her şeyi konuşalım edelim. Ancak son 1,5 yıldır oluşan bu ekonomik dalgalanmalardan ve hepimizin de az çok hissettiği bu enflasyondan kaynaklı bunları aslında çok doğru olarak kıyaslayabileceğinizi düşünmüyoruz. O yüzden
zaman biz satın aldığımız günkü dolar kuru üzerinden malzemenin durumunun ya da aldığımız danışmanlıkların durumunun size dolar üzerinden bir kıyas yapabilmeniz için paylaşıyoruz. Siz mevcut durumunuzu yine bir kıyaslama yapmak isterken enflasyonu da göz önünde bulundurarak daha rahat bir sonuca erişebilirsiniz diye bir öngörümüz var. Bizim bu konularla ilgili eksiklerimiz olabilir. Yine bizim gözden kaçırdığımız bazı konular olabilir. Eminim ki içinizde bu konularla ilgili uzman kişiler var. Bunlara yorumlarda yer verirseniz çok seviniriz. Bizden sonraki kişiler buradaki yorumlardan feyz alarak başka alternatifler varsa onları araştırma yoluna gidebilir. Yine buradaki kaliteli bilgilerden de onlar da faydalanabilir diye düşünüyoruz. Bizim de amacımız çünkü bilginin paylaşılması. Burada da sizden bu hassasiyeti rica ediyoruz. Yine bunun yanı sıra bulunduğunuz lokasyonlarda ya da güncel olarak yaptığınız inşaatlarla ilgili böyle fiyat bilgisi, ne bileyim böyle farklı bulduğunuz bir durum varsa bunları da yine yorumlarda yer verebilirsiniz. Biz de yeri geldikçe eğer bildiğimiz bir konuysa yine yorumunuza katkı sağlayacak geri dönüşlerde de bulunuyor olacağız. İnşaat videolarını detaylandırma ile ilgili aldığımız kararın gerekçelerini birazcık size açıklamaya çalıştık. O yüzden bu kanalda birazcık inşaat videoları göreceğiz. Yaklaşık 40'a yakın bir video serisi olacak. Ve buradaki tek mottomuz da şu olacak. Sıfırdan bir bina yapmak isteyen kişinin karşına çıkabileceği bütün sorunları ona göstermeye, yüzleşmesini sağlayacak bütün bilgileri onunla paylaşmaya ve hatta maliyetlerini ve elindeki bütçesini de optimize edebilmesi için gerekli olan tüm bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Yani kısacası kendimiz nasıl bir video izlemek istiyorsak size öyle videolar hazırlayacağız. Bu videolar çok eğlenceli olmayabilir ama o işinize yarayacağı konusunda %100 eminiz. Şimdilik burada bu videoyu tamamlayalım. Bir sonraki videoda şantiye kurulumunu size anlatmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.